2 Temmuz akşamı saat 21.00 civarında Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kuvvetli rüzgarların etkisiyle kontrol edilemez boyutlara ulaştı. Yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve yenilenmeyen elektrik hatlarından sıçrayan kıvılcımın etkisiyle yangın yalnızca dakikalar içinde çalılıkları tutuşturdu ve saatler geçtikçe geniş bir alana yayılan bu felaket büyük bir bölgeyi etkisi altına aldı. Aynı gece içinde Buca'nın Kaynaklar Bölgesi ve Ödemiş ilçesinin Tosunlar Mahallesi gibi farklı noktalarda da yangınlar çıktı. Yangınların çoklu bölgelerde eş zamanlı olarak büyümesi nedeniyle yetkililer olağanüstü hal planlarını devreye soktu. 50 binden fazla vatandaş tahliye edilirken, yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan biri yatağa bağımlı yaşlı bir vatandaş, diğeri ise yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisiydi. Rüzgar batıdan bastırdıkça alevler bir gece içinde 2000 hektarlık alana yayıldı, hem ormanlık alanları hem de kırsal yerleşim yerlerini etkisi altına alan bu felakette ise 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahır ağır hasar gördü. Bölgede binlerce hektardan fazla ormanlık ve tarımsal alan küle döndü. Yangına müdahale amacıyla AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve yerel belediyelerden oluşan binlerce görevli seferber edildi. Toplamda 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 1100'den fazla kara aracı ve 25 binin üzerinde personel, yangınlara karşı 3 gün boyunca aralıksız mücadele etti. 4 Temmuz sabahı itibarıyla Çeşme, Buca ve Ödemiş'teki yangınların büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandı. Ancak bazı bölgelerde soğutma çalışmaları günlerce devam etti. İzmir Valisi Süleyman Elban, 3 köy, 3 mahalle acil tahliye edildi bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca yetkililer, yangının çıkış nedenine dair ön incelemelerde özellikle aşırı sıcak hava dalgası ve altyapı eksikliklerine işaret etti. Yerel halk, yetersiz önlemler ve geç müdahale iddialarına tepki gösterirken, İzmir Valiliği ve Tarım Orman Bakanlığı, yangının büyük bir iklim ve altyapı felaketinin birleşimi olduğunu vurguladı. Olay sonrası zarar tespit çalışmaları başlatılırken, ölü sayısı 2 olarak kayıtlara geçmiş, 81 yaşındaki İbrahim Erkan, sedyede taşınırken dumandan etkilenerek kurtulamamıştı ve diğer bir ölüm ise dozer operatörü İbrahim Demir alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirmişti. 50 bin kişi tahliye edilirken 10 bin hektarlık hatıra ormanı ve tarım arazisi kül oldu. Milyonlarca yanan ağaç ve canlı türleri ise maalesef bu yangınla yok oldular. Öte yandan, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için 5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı açıklandı. İzmir yangını yalnızca doğayı değil, insanların evlerini, anılarını ve geçim kaynaklarını da kül etmiş. İklim krizinin Türkiye'deki etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu felaketten geriye sadece kafalarımızdaki sorular kaldı. Elektrik altyapısı neden yenilenmedi? Kriz, iklim değişikliğiyle nasıl birleşti? İzmir, biraz daha sıcak ve biraz daha yoksullaşan dünyada yeniden yeşerebilecek mi? Umarım bu tarz felaketlerin tekrarının yaşanmamasını diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Türkiye.